Evet, selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben de isterdim ki Türk ordusunun yemeğiyle başlayayım. Zaten bu seriyi almıştık biz ekipmanları. Fakat Uras Benlioğlu'yla Fast Rab'dı yapınca dedik ki biz bir hikaye sonraya yaparız. Ederiz başka bir şeyler çıkarsa onu yapalım. Çünkü bendeki birebir aynısıydı. Yenisini arıyorum. Evet, bugün yemek inceleyeceğiz, nimet inceleyeceğiz. Rus ordusunun İşte bir günlük herhalde bir erbaşın neyse artık onlarda ne deniyorsa yemek öğünü mü artık? Her sabahtan akşama kadar var değil mi bunda? Şimdi söyleyeyim, burada Russian Army yazıyor sanırım. Burada parayla satılmaz diyor. Ah, satılmaz. 40 dolara aldık bunu. Burada da bireysel güç kaynağı yazıyor. Rusça bildiğimden değil. Bak burada da parayla satılmaz yazıyor. Bunu bir arkadaşa sorduk, o söyledi. Voentorg yazıyor. Türkçe yazılışı öyle. Okunuşunu bilmiyoruz. Burada yine parayla satılmaz. Bu markası ürünün. Burada işte kalori değerleri yazıyor. İşte yağdır bilmem nedir. Toplamda içinde 4530 kalori olması lazım bu kutunun. Kutunun ağırlığı 2,1 kilogram. Hadi kutuyu açalım bakalım neymiş. Falçata alalım ama gerek kalmadı ya. Çok sağlam paketlenmiş. Böyle çekmece gibi çekiyorsun. Hadi bakalım. Allah bilir ne onlar ya. Hiçbirini de anlamıyorsun. Keşke alfabe bileydik ama. Mesela ne bu? Bak kayısı resim var üzerinde. Toz bir şey. Herhalde suya falan atıyorsun. Kayısılı bir şey oluyor. Bunda ahududu böğürtlen ya da neyse, bana göre hepsinin adı aynı ama. Bakacağız, hepsine bakacağız neyin ne olduğunu. Burada kibritler var. Herhalde her ortamda yanabilen kibrit ne olur ne olmaz diye. Burada bir ateş yakmaya yarayan bir şey var herhalde. Burada elma var. Tamam, buradan sıyırdık. Burada pasta mı bu, domuz eti mi? Pasta gibi duruyor ama. Ezgi kaynağını seviyormuş. Hepsine teker teker açıp bakıyoruz. Bisküviler var. Çikolata var. Rus çikolatası. Elmalı. Bunlar elmaya... Sanki ben de anlıyormuşum gibi bakıyorum ya. Mesela bunlarda üzerinde resim yok hiçbirinin. Mesela bizim Türklerinkinde hepsinde resim var. Valla bir tabak mabak da söyle. Şöyle bir sürü bisküvi var. Bunlar bisküvi abanmış. Kepekli, bu kepeksiz gibi duruyor nasıl satayım. Şöyle aradaki farkı anlayabiliyor musunuz da. Asıl yemeklerimiz bunlar. Aha, 2 tane de peçete çıkıyor. Burada 2 tane hap çıktı. 3 tane çıkıyor. Bu ne mesela bilmiyorum. Evet. Başlayalım bir yerden açmaya. Şimdi Rus ordusu dünyanın 2. büyük ordusu diye geçiyor. Kitaplarda falan filan. Yani birincisi Amerika tabii ki de. İkincisi Rusya diye geçiyor. Hava, kara, deniz olması yanı sıra stratejik füze birimi var mesela. Mesela bizde 3 tane var. Hava, kara, deniz. Bunlarda uzay güçleri var. Stratejik roket bilmem nesi var. Biliyorsunuz Rusların füzeleri meşhur. Normal füzeleri. S-400'lerden bahsediyorum. Şimdi bunlar herhalde ana yemekler, ana öğünler. Biraz daha büyük böyle kalıp olarak. Evet, ilk paketimizi açıyoruz. Ezgi, hazır mısın tadıma? Değilim. Hazırsın. Bu ne? Pasta. Pasta. Bu domuz eti lan. Etli mi bu? Bunu tadamıyoruz şu an. Haram bu. Haram açtık. Ben bunu pasta zannettim, böyle pembe pembe. Burada çok küçük bir görsel var. Sanki dilimlenmiş pasta, yanında böyle sos çizmişler falan filan diyor. Bir açtık, bayağı domuz eti değil mi bu ya? Herhalde domuz simgesi çizmiş lan adam buraya. Bunu şimdi kediye versek biz, kediyi günah mı sokuyoruz yani? Yani yemesin, ben zorla mı yediriyorum? Yani şu an izleyenler biraz anlamıştır, elimde domuz eti var. Hani hayvana mı versek? Hani linçten lince doğru koşuyoruz böyle götüm. Bence ben çöpün yanına bırakayım, kedi yerse kendi gün. Üzerine yazarım domuz etidir diye. Pasta diye açtık, amına koyayım ne çıktı ya? Evet, ikinci... Daha tadamadık amına koyayım. 10 dakika geçti, daha bir tane tadamadık. Bunda elma var artık, bunu tadarım. Sanırım bu elma püresi. Tadıyorum şöyle. Gerçi benim tattığımı göremiyorsunuz da. Bu tatlı falan değil bu ya. Elma gibi gözüküyor. Böyle. Hadi siz de bilin de ben sana... Ezgi. Kızım bir şey olmaz ye ya. Sirke gibi kokuyor bu. Akla çıktı kız. Nasıl yiyorlar bunları? Nasıl tadı? Ekşimsi ama biraz tatlı da gibi. İçinde sirke de varmış gibi ama... Ama bok gibi diyorsun. Evet. Ben söyleyeyim, erik marmelatı gibi. Böyle hafif ekşi gibi. Ay, hoş bir tadı. Evet. Böyle yiyecek mi? Yiyecekseniz buyurun yiyin. Kaşıklayın. Tamam, bunu denedik ya. O elmalı bir şey. Koklayıp yemedi, bıraktı oraya. Şimdi hani Rus ordusu, Rus geyiği falan yapmayacağım böyle Natasha falan da. Bu arada Natasha orada kullanılan bir isim. Hani bizim Ayşe Fatma gibi. Çok meşhur bir isim. Zaten bir ara 2000'lerin başında, hatta 90'ların sonuna doğru Karadeniz halkı, daha doğrusu Karadeniz'in kadınları savaştı Natasha'yla resmen yani. Herkes çoluğun çocuğun rızkını Natasha'ya gömüp kaçıyordu. Bir şey açtık ama ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu peynirmiş. Evet. Tadayım şimdi, ne diyeceğim. Yok, peynir güzel. Allah var, peynir güzel. Buyurun tadın. Bu simidin üstüne konan peynir. Aynen. Üçgen. Karper'in şöyle ama Karper'den daha hafif. Üçgen peynir. Bakacağım tadına. Bu güzel, bu güzel. Gider bunu dolaba koyun, zaten bunu yeriz. Gevrekle yeriz. Evet. Rus çikolatası. Bu arada de söyleyeyim, bütün bunların ömrü 1 seneydi. 11 Kasım 2018'de üretilmiş, 11 Kasım 2019'da tüketilmesi gerekiyor. Kutunun üzerinde yazan oydu. Konserve çok uzun ömürlü değil sanıyorum ki.
Bu da bitter çikolatası herhalde. Bunu yiyebilirim sanırım. Bu hani şey bayramda böyle gidersin ya yaşlı birinin evine. Yıllar önce kalma çikolata olur böyle bitter. Hani sütlüsünü hemen yemiş ama bitteri kalmış ya. O çikolata bu işte. Bu bir de beyazlar bembeyaz olur falan böyle kırılmaz. Ama tadı güzel, lezzetli. Ben bunu yerim. Yani bildiğimiz çikolata. Güzel de tadı. Evet bu sebze güveçmiş. Sanırım Ruslar sebzeyi sevmiyor. En küçük porsiyonlardan bir tanesi bu. Evet pisleşmeye başladı ortam. Yiyeceğiz onu ya. Kızım bakıyorum ya ne bileyim. Her şeyde yiyecek diye halimiz yok yani. İçine bakıyorum eti var mı diye de. Sebze güveçmiş ama. Et yok değil mi bunda? Sıfır et. Bakıyorum. Aa lezzetli. Güzel. Hadi bakalım. Kaşıklayın. Üf, zaten hastayım ya. Hastayım. Altıma s**eceğim bunlar yüzünden. Güzel ama kıyması eksik. İçinde kıyma olsaymış Onunla öyle deyince domuz eti koyuyorlar için. Hiç gerek yok. Bence güzel. Söylentiye göre Ruslar o kadar yani askerleri çok psikopatmış. Aşırı milliyetçi bir ırk Ruslar. Böyle abuk sabuk söylenti var haklarında. Mesela şey var işte Hitler radyodan şey demişler. Ruslar eline düşeceğinize intihar edin gibisinden bir anons yapıyor 2. Dünya Savaşı'nda. Geri çekilen askerlere mi artık şehre mi halka mı bilmiyorum. Öyle bir efsane var. Başka bir efsaneye göre şey yazmışlar. İşte mesela atıyorum askerler yürüyor. Yolda mayın varken işte mayın temizlemeye durursun ya böyle. Bunlar durmuyor abi. Yürümeye devam ediyorlar işte. Mayınla basan patlayıp ölüyor. Arka taraf tekrar geliyor. Yani biraz psikopatlık varmış ordular. Hatta şu var, bu gerçek bir rakam. İkinci Dünya Savaşı'na katılan bütün ülkelerden daha fazla İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar kayıp vermiş. 9 ila 17 milyon arasında rakamlardan bahsediliyor. Yani sadece şöyle sırf Almanların mermisi bitsin, cephanesi bitsin, hani üzerimize oynamasında yorulsunlar diye adam gönderip öldürttükleri bile var. Hani silahsız da olsa adam cepheden öne sürüyorlar böyle. Öyle manyak bir ırk. Bir şey söyleyeyim, evet alarm geldi. Bu ikisinden biri domuzmuş. Evet hangisi domuz? Hangisi domuz acaba? Hadi turuncu. birini yiyeceğim mecbur. Diye harama böyle. Şaka şaka yok oğlum öyle bir şey. Ezgi birini seçsin sonra söyleyeceğim. Seç bakayım. Turuncu. Domuz açma. Domuz mu? Açalım bakalım da sonra. Oğlum kediye köpeğe de versek olur ya. Böyle löp haşlanmış böyle bir lokmalık et herhalde bu. Yağı donmuş gibi düşünün. Amına koyayım hepsini domuz vermeyin ya. Et ver, tavuk ver. Bu ne? Etli börek ama sığır eti. Bu mu etli börek? Nasıl börek oğlum bu? Evet Rus'un böreği de böyle oluyor. Emin miyiz ya? Yanlış olmasın. Vallahi bana gelen bilgi bu şekilde. Bu nasıl etli börek lan? Bir yandan Rusça bilen bir arkadaş var da karı kız şey yaparım diye öğrenmiş. Ona yazıyoruz. Dedi ki buna etli börek diyor. Sözlükten de bakmış ama nasıl börek a**ına? Bu nasıl et? Hadi böreği de geçtim. Al şunu ye ya. Ezgi ne oldu? Gerçekten Aa. peçete var mı? Kız şekilden şekle girdi. Kusmaya gidiyor oğlum. Gözlerim yaşardı. Evet demek ki bunu yemiyoruz. Evet bunun biri domuz çıktı biri etli börek çıktı. Börek gibi bir tat var mı peki? Asla yok. Şimdi bu sığır köfteymiş. Ben bunu yemem ya. İğrenç. S**eyim böyle dünyanın ikinci büyük ordusunu. Türk yemeklerini gördük Abdü'nün kanalda fıstık gibiydi. Bu arada şu tabii ki de kültürel fark var. Ben de biliyorum. Bana çok çirkin gelebilen bir şey onların yiyebileceğini. Şimdi linç edecek yer aramayın a**ına koyayım. Ama yani şu an yesim gelmedi benim bunu. Tat ya al. Sen perişan oldun zaten. En fazla kusarsın yine altına açarsın abi. Vay. Beğendin bunu. Hakikaten şey de değil, yorumuna da değil, yüzüne baktım bayağı beğendi hatta. Bildiğin köfte. Tamam dur çekimden sonra yersin. Hala yiyor ya. Tatlım bitti işte yani. Açım. Hala böyle yemeye çalışıyordu. Şu ufak tefeklere bakalım ya. Şöyle bir şey çıktı. Şuna bakalım. Bu sanırım şey ya, mangal gibi bir şey. Ha tamam okey. Bunu böyle koyuyoruz. Çakmakla tutuşturunca da yanıyor. Üstüne de işte bunları koyuyorsun şöyle. Mantıklı. Güzel. 3 tane var. 3 farklı yemek var. Tamam bunun ben şimdi görüntüsünü çekeceğim. Detay olarak yayınlarız. Ama kokusu falan bok gibi yani. Şu çaydır herhalde. Bence çay olmalı yani. Adamların bir atasözü varmış. Çay böyle vodka gibi bol bol içebileceğiniz bir şey değildir diye. Ne oldu? Vodka yok. Ama çay var. Evet bunlar çay. Şimdi şunlara gelelim. Islak mendil mi bu? Şu ıslak mendil. Ana öğün kadar peçete ve ana öğün kadar ıslak mendil var. Ve ana öğün kadar da kaşık var. Şuna bakalım. Hoppa. DJ Ferdi Özkan. İyi uçuşlar diler. Bu ne şeker mi bu? Sakız ya. Hı. Ama böyle yiyeceksiniz mi? Yani yiyecekler çiğneyecek misiniz? Sakız çiğniyoruz. Ama biraz mentolü bir yaktı gibi. Bir garip. Sakız da sakız gibi ya. Hani böyle dandik kalitesiz sakız gibi ama. Gereğinden fazla bir keskinlik var üzerinde. Şunlara bakalım. Bunlar neymiş? Onu merak ediyorum en çok. Şeker lan bu. Bu çaya maya atarsınız diye. Bakayım 2 tane çay var. Bunlar şeker hepsini de açayım hatta. Demek ki Ruslar şekeri çok seviyor. Bu nasıl şeker lan? Adamın yanına bir yarım kilo şeker vermişler herife. Oha. Aşırı şekerli. Enerji falan verdiği için biraz abartmışlar olayı da. Yarım kilo şeker çıktı. Bu ne? Bu da şeker. Bu tuzmuş. Rusların böyle dünyadaki en büyük ikinci ordu falan filan diye konuşulmasının sebebi bence yarısından çoğu orman zaten. Yani dünyadaki ormanların %20'si Rusya'da bulunuyor. Yani coğrafi açıdan bence biraz iyiler. Yoksa bu ne ya? Süt kreması bu. Evet. Bu da kahvesi. Kahve yapayım mı içeceğim mi? Sıcak su getirin yapayım. Üşendi ya.
Şu kibrite bakacağım biraz. Belki yanıyordur. Bak su sönmüyor bak. Allah kahretmesin. Evet, küçük bir aradan sonra geri geldik. Suda yanabilen kibritmiş bu verdikleri. Akıllıca sağ olsunlar. Kullanılır, iş yapar. Evet, şu süt kremamızı dökelim. Şeker konusunda saçmalamışlar. Sanırım tatlı olan bu ya. Aha, yok elma şeyi işte. Marmelat mı artık? Tatlı yani bu. Böyle dökünce tabii boka benzemedi ama. Şunun tadına bir bakayım. Bunda domuz yoktur herhalde anasını satayım. Tatlı mı? Elma yani bu. Oo, güzel. Güzel bak deneyin bunu. Demir tadı var. Demir mi? Sen demirin tadını da biliyorsun. Sen demir mi yaladın? Ne yaptın? Balkon demiri mi yalıyorsun? Küçükken ben yapardım. Balkon demiri falan yalıyordum böyle saçma sapan. Gelelim şunlara. En korktuklarım benim bunlar. Bunlar şey belli ya. Bunlar işte tank gibi. İki zımbırtı. Evet şu ana yemeğimize gelelim. Bu da sığırlı lapaymış. Evet sığırlı lapamızı açıyoruz. Hakikaten de lapaymış. Lapa dedik de kuskus mu lan? Kuskus var içinde onun. Pirinç değil yani bu. Ezgi. Hazırım. Ezgi öğrenci değil mi? Değilim artık. Değil misin? Neyse işte öğrenci. Öğrencisin Ezgi. Çok kötü kokuyor bu. Ama sığır. Gerçekten iğrenç koku, tövbe tövbe. Nimet ama. Rus askerinde olsa nimet nimettir. Yani Eh. az önceki kadar kötü değil de kokusu çok kötü. Yani kızın yüzü buruştu ama sonra yiyebildi yuttu yani. Bir yenir o zaman gideri var. Ben yemiyorum çünkü içinde şey var. Un var belli ki. Şunlar bulgur. Gluten alerjim var da ben yersem geberiyorum. O yüzden niye çoğunu yemediğiniz zaman okuyayım dediğinizi duyar gibiyim de sebebi bu yani. İğrenç. Yani güzeldi. Hayır. Bir şey diyeceğim, bunların hepsi ağızda kedi mamasına dönüşüyor. Ya sana da güvenemiyoruz. Bir yedi güzel gideri var diyor. Bir yedi iğrenç şey bağır durduk diyor. Sen bunu al kedilerine verirsin. Senin kaç tane kedin var? Bir. Yeter, biri yeter. Yaşlandıkça kedilerin sayısı artar. Evde kaldıkça 30'dan sonra ikilersin falan. 35'ten sonra üçlersin. Sonra bir bakmışsın Kadıköy'deki teyzeler gibi. Evet son olarak geldik. Neydi bu? Gulyas. Patatesli gulyasmış. Gulyas çorba demekmiş. Macaristan'da meşhurmuş yani bu. Niye Rus ordusu yiyor Macarları bilmiyorum. Yani yahni gibi aslında bizdeki. Bir ihtimalle yahni demek gulyas. İşte yahni yani. Patates ayağınız şekli düzgün. Ya şöyle tadında sıkıntı yok. Böyle patatesin dokusu şey gibi, karton çiğnemiş gibi oluyorsun. Böyle garip patatesten bir tadını da anlayacaksınız demek istediğimi. Evet, birazcık. Ha. Hepsinde aynı tat var böyle. Böyle aynı bir Konserve plastik tadı var. tadı. Yok ya bunların yemekleri biraz ben beğenmedim. Yani beğenmedim derken tadını beğenmedim. Yoksa adamların yemeği belki güzeldir onlara bilmiyorum. Yer misin bunu? Hayır. Ama sen köfte yiyeceksin ya belli. Köfte güzel. Son olarak da işte bunlar tank mank zımbırtılar var işte bunlar. Al bu çileklisi. Şöyle. Yarısı şeker yarısı kırmızı anasını satayım. Şuna bak. Şeker yani bariz belli. Sonra bunun işte portakallısı ya da kayısı sanırım. Şeftali mi? Şeftalisi var. Bunlar da tank işte ya. Hem enerji veriyor hem de şey. Bu da ahududu mu artık? Böğürtlenme. Ama kokusu şey böyle. Raspberry. Evet son olarak bisküvilerimize geldik. Ondan sonra videoyu kapatıyoruz. Yemin ediyorum tüm tadım kaçtı. Evet fark ettiğiniz gibi taş yok, bıçak yok. Çünkü nimet. Yani Rus askeri yiyor diye burada kalkıp taşta bıçakla bir şey yapacağımı beklememişsinizdir umarım. Ya işte Ruslar bunları yiyip rajbi diyorlar counter'da. Gaza geliyor. Bu mesela şey. Bak sunta işte bu. Diyet. Diyet ki. Ha şunu ye. Bizde de var bundan. Eti formu yani o bildiğin. Değil mi o? Biraz daha sertti. Karton yediresin. Yüzümü kırdım galiba. Seramik ısırdı. Bu da onun şeyi. Tuzlu krakeri de bu işte. Çizisi. Bunu yiyebiliriz bak bu yumuşak. Hala yiyor yalnız da. Açım. Al ye ya. Video bitir hepsini sen ye. Ayırdın zaten sığır etini. Köfteyi hakikaten ayırdı yalnız da yiyecek belli ki. O nasıl? Krakeri. Biraz daha güzel. Çiziye benziyor. Aynen. Bu da cheesy. Tuzlu kraker bu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Böyle bir inceleme videosuydu. Ya böyle bir seri yapacaktım. Birkaç ordunun şeyini falan yapacaktım. Ama benim tahminim bu benim istediğim tarzda bir kutu içeriği çıkmadı. Ben açıkçası böyle beklemiyordum. Bu bayağı yemek yani konserve. Hani survival kit tarzında bir şey bekliyordum ben. Ama biraz hayal kırıklığı oldu benim açımdan. Bakalım. Yine varsa böyle linkler falan Amazon'dan bilmem nereden Instagram'dan gönderin. İnceleyelim. Evet kendinize iyi bakın. Suka bilyat diyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Suka Rusya'da ordu demek. Bilyatta amına koyayım gibi bir şey. Counter'dan biliyorum ben de. Bakma yani böyle çok Rusça bildiğimden değil. Sadece Counter'dan. Davay işte yani. Hadi gençler Rashbi. Hadi arkadaşlar videoyu beğenin. Rashbi'de görüşürüz. Bay bay. Ezgi'ye yazık oldu. Yani altına sıçmazsan sıkıntı yok. Bu vitaminleri falan içmezsiniz değil mi? Ezgi içer misin? Hayır. Ölmek istemiyorum. Fitilmiş değil mi?